Aktif Ensürk'ün yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videoda Avrupa'nın en büyük savunma fuarlarından biri olan Eurostar 2022 fuarına katılarak elde ettiğimiz bilgileri sizin için aktaracağız. Bu videodaki ana konumuz Avrupa'da yeni tanıtılan veyahut da yeni ihtiyaçlara göre, günümüzdeki yeni muharebe sahasına göre modernize edilen en yeni tankları size aktarmak. İnceleyeceğimiz ilk tank, Alman Rheinmetall firmasının tanıttığı KF-51 Panther. KF-51 Panther tamamen yeni bir dizayna dayanıyor. Daha önceki üretilen tankların bir yorumu veya modernizasyonu değil. Özellikle 130 mm otomatik dolduruculu topuyla öne çıkan KF-51, bunun dışında dijitalleştirilmiş mimarisi, otomatik doldurucusu, kamikaze İHA'sı gibi bir çeşit özelliklerle öne çıkıyor. Rheinmetall, tamamen dijitalleştirilmiş NATO genel araç mimarisi ile komutan, nişancı ve atış kontrol bilgisayarlarına bağlanabiliyor. Bu durum ile tankın saldırı ve savunma kabiliyetleri artırılıyor. Ayrıca Rheinmetall, sistemin gelecekte yapay zeka tarafından destekleneceğini belirtiyor. KF-51 Panther silah sistemi olarak Rheinmetall Future Gun System ismi verilen 130 mm yivsiz bir top ve otomatik mühimmat yükleme sistemine sahip. Bu bağlamda tank, kulesinde 20 adet mühimmat kapasitesine sahip. Bu bağlamda tank, otomatik yükleyicisinde 20 adet mühimmat kapasitesine sahip. Rheinmetall, mevcut 120 mm top sistemleriyle karşılaştırıldığında KF-51'de kullanılan topun uzak mesafe atışlarında %50'nin üzerinde daha başarılı atışlar yaptığını söylüyor. Ayrıca yeni silah sistemi kinetik enerjili mühimmatların yanı sıra parçacıklı mühimmatları da ateşleyebiliyor. Böylece özellikle yumuşak hedeflere karşı daha geniş yarıçapta etki edebiliyor. Sistem hem eş eksenli makineli tüfek hem de kule üzerinde bulunan bir uzaktan komutalı tüfek sistemine sahip. Rheinmetall tarafından aktarılan bilgilere göre tankın üzerinde bulunan 4 adet kamikaze İHA dolanan mühimmat olarak da nitelendiriliyor bu sistem. Görüş hattının ötesindeki hedeflere karşı saldırma konusunda da tanka yetenek sağlıyor. Yenilikçi bir işletim sistemine sahip olan KF-51 Panther, temel olarak 3 kişilik bir mürettebat için tasarlanmış. Ancak ihtiyaç halinde ek bir silah veya alt sistem uzmanı tanka yerleşebiliyor. Bunun için ek bir yer ayrılmış. Yeni dijital mimari standartlarında tank ek sensörlere sahip olabiliyor. Tanka ek sensörler eklenebiliyor. Ayrıca tank A merkezli harp sistemine uygun olarak tasarlanmış durumda. Tank panoramik bir optik sensör ailesi ile beraber 360 derece görüşe sahip. Ayrıca nişan alma sistemi sayesinde komutan ve nişancı hem gündüz hem de gece birbirinden bağımsız olarak hedefleri gözetleyebiliyor ve angajmana girebiliyor. Tank üzerinde ek olarak hem gündüz hem de gece görüş yapabilen entegre lazer telemetrileri içeren bir optik sistem mevcut. Bu bağlamda Panther'in içerisinde bulunan ekran aracılığıyla mürettebat aracın çevresini kolayca görüntüleyebiliyor. KF-51, Leopard 2'nin hareketlilik konseptini temel alan bir tank. 59 ton ağırlığındaki tankın 500 km menzile sahip olduğu belirtiliyor. Tankın güç grubu ile ilgili bir detay ise açıklanmadı. Sıradaki konuğumuz ilk defa 2018'deki Eurosatory fuarında sergilenen MEBT konsepti. Avrupalı gelişmiş ana muharebe tankının kısaltması olan MEBT, Leopard 2 A7 şasisi ve Fransız Leclerc tankının turretinden oluşan bir teknoloji gösterim prototipi olarak tanıtılmıştı. MEBT'nin ikinci nesli olarak tabir edilen yeni prototipte ilk prototipe göre birçok yenilik barınıyor. Yeni prototipte en çok öne çıkan konular arasında sürüş ve atış kontrolünün dijitalizasyonu, artırılmış durumsal farkındalık ve yeni silah sistemleri bulunuyor. KNDS tarafından paylaşılan dokümanlarda yer alan bilgilere göre motor, sürüş ve atış kontrolde dijitalize edilen MEBT, farklı konfigürasyonlarda 2, 3 veya 4 kişilik mürettebatlı tankın kullanımına olanak tanıyor. Drive-by-wire sistemi olarak kullanılan MEBT'de insansız sürüş ve insanlı-insansız sistem işbirliği için yeni kapılar açılıyor. LiDAR, elektrooptik, radar ve benzeri sistemlerle durumsal farkındalık sağlayan MEBT, koruma açısından aktif, reaktif ve pasif yöntemlerden faydalanıyor. Güdümlü mühimmatlara karşı reaktif zırha ek olarak trofi aktif koruma sistemiyle korunan MEBT'nin öz koruma bazında sahip olduğu en kritik yeniliklerden biri ise KNDS'nin Fransız ortağı Nexter tarafından geliştirilen ARX
30x113 mm uzaktan komutalı silah sistemi. Kompakt bir mühimmat kullanan UKSS ile yaklaşma tapalı mühimmat aracılığıyla dolanan mühimmat, yakın mesafedeki İHA'lar gibi günümüzün ve yakın geleceğin savaş ortamındaki yeni tehditlere cevap oluşturulması hedefleniyor. Ateş gücünün yanı sıra birçok güncelleme ve ekleme bulunan MBT, 22 adet 120 mm mühimmat alabilen otomatik dolduruculu bir tarete sahip. 120 mm top kullanan taret gelecekte ortaya çıkacak daha yüksek ateş gücüne sahip 140 mm top ile birlikte kullanılabilecek. KNDS'nin yeni prototipi genele bakıldığında özellikle yakın dönemde tankların kullanıldığı sahalarda insansız hava aracı, kamikaze İHA'lar, yeni pusu taktikleri gibi değişimlere ve 3. nesil ana muharebe tanklarının ortaya çıkışından bu yana gelişen teknolojilerin, ki bu gelişen teknolojiler özellikle sensör konuları, durumsal farkındalık, ağ merkezli harp kabiliyeti, otonomi gibi konuları temele alan gelecekteki bir ana muharebe tankı neye benzeyebilir sorusunun cevabı olarak ele alınmıştır. Bir diğer tankımız ise Fransız Leclerc tankı. Fransızca okunuşu ise Leclerc. Bu tank 1992 yılından beri Fransız ordusunda hizmet vermektedir. Fransız Savunma Bakanlığı'nın uzun yıllardır sürdürdüğü Scorpion programı kapsamında ordunun bir dizi modernizasyonu yürütülüyor. Programda 1872 adet Griffon 6x6 zırhlı araç, 300 adet Jaguar keşif ve zırhlı muharebe aracı temin edilirken 200 adet Leclerc tankının ise modernizasyonu planlanıyor. Leclerc XLR olarak isimlendirilen bu versiyonda el yapımı patlayıcıları ve RPG'lere karşı güçlendirilmiş yeni bir zırh paketi, yeni bir muhabere sistemi, yangın bastırma sistemi, taret üstüne monte edilmiş yeni silah istasyonu da dahil olmak üzere birçok geliştirilme bulunuyor. Leclerc'ün en büyük değişimi Scorpion muharebe bilgi sistemi ve Thales'in iletişim sistemiyle donatılacak olması. Scorpion programı kapsamında temin edilen diğer araçlarla ortak alt sistemleri taşıyan bu muharebe sistemiyle beraber Fransız ordusu daha dijital ve entegre bir harekat konsepti benimsemiş olacak. Modernizasyon kapsamında tankın 52 kalibrelik 120 mm topunda bir değişiklik olması beklenmiyor. Ancak Nexter firması 140 mm'lik yeni topun bu tanka entegre edilebileceğini belirtiyor. Bununla beraber eş eksenli 12-17 mm ağır makineli tüfek tankta yer almaya devam ederken kule üstüne uzaktan komutalı 7.62 bir makineli tüfek entegre edilmiş durumda. Tankın el yapımı patlayıcılara karşı sadece zırhının güçlendirilmesi dışında elektronik olarak jammerlarla donatıldığını belirtmek gerekiyor. Fuarda sergilenen bir diğer tank ise Leopard 2A7. Leopard 2A7 daha önce de tanıtılmış bir tank. 120 metre 55 kalibrelik topu, 1500 beygirlik motoru, 70 km/saate varan maksimum hızıyla tanınan ve bilinen bir tank. Bununla beraber fuardaki tankın yeniliği ise üzerinde bulunan Trophy aktif koruma sistemi. İsrailli firma tarafından tasarlanan bu aktif koruma sistemi Batı dünyasında neredeyse her tankta seçenek olarak sunulmaya başladı. Amerikalıların Abrams tankında, İngilizlerin ise Challenger 3 tankında kullandığı bu aktif koruma sistemi Batı dünyasında gittikçe popülerleşmeye devam ediyor. Fuarda gördüğümüz tanklara bakacak olursak, Rheinmetall'in yeni yaklaşımı KF-51, fuarda en dikkat çekici tanklardan biri. Aslında KF-51 tamamen yeni bir dizayndan ziyade mevcut 3. nesil tankların hepsinin en iyi özelliklerini bir araya toplamaya çalışan, bununla beraber yeni nesil dijital mimarinin kendisinde yer aldığı bir tank olarak öne çıkıyor. Bu videoda Avrupa'nın en büyük fuarlarından biri olan Eurostar 2022'de sergilenen 4 adet tanka yer verdik. Bu tanklardan KF-51 Panther Rheinmetall'in, Leclerc Nexter'in, Leopard 2A7 KMW'nin, MBT ise KMW ve Nexter'in ortak olduğu KNDS şirketlerinin ürünü olarak sergilendi. Şirketlerin sergilediği diğer ürünlere baktığımızda Rheinmetall'in insansız kara araçları özelinde önemli çalışmalara imza attığını ve yeni nesil farklı konseptler üzerinde çalıştığını görüyoruz. Nexter ve KMW'nin ortak şirketi KNDS ise yine insansız kara araçlarına belirli bir ilgi gösterse de Rheinmetall'in biraz daha gerisinden geldiğini görüyoruz. Günümüzde en çok çıkan tartışma konularından biri ise insansız kara araçlarının tankların yerini alması. Bu konuda çok net konuşmak mümkün değil. Görüldüğü üzere Avrupa'nın en önde gelen firmaları insansız kara araçları üzerine çalışmalarını sürdürürken tankları geliştirmeye devam ediyor. Aynı zamanda da
tankların insansız sistemler ile birlikte çalışmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İHA'ların gelişimi insanları heyecanlandırarak tankların da insansızlaşacağı veya tamamen ortadan kalkacağı algısına sürükledi. Ancak kara araçlarının insansızlaşması özellikle iletişim zorluğu nedeniyle havadaki kadar kolay değil. Karada araçların önüne çıkan fiziki engellerin algılanmasının, aşılmasının zorluğu, karadaki doğal ve yapay engellerin iletişimi kesmesi, engellemesi ve yansıtması büyük problem oluşturuyor. Havada ise çok büyük oranda anten ile araç arasında bir engel girmiyor. Uydu iletişimi ise yüksek maliyeti, kesinti riskleri gibi birçok etmen nedeniyle halen çok sayıda aracın kullanımında yeterli değil. Gün sonunda baktığımızda insansız kara araçları ve tankların birbirinin yerini alması gibi çeşitli tartışmalar sürmeye devam ederken firmalar hem insansız sistemler hem de insanlı sistemler üzerindeki gelişimlerini sürdürüyorlar. Bu noktada sistem bazında ürünlerin devrinin geçip geçmediğinin tartışılmasından ziyade muharebe sahasındaki genel değişimin incelenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla kesin yargılardan kaçınmak, olayı detaylıca incelemek, ağ merkezli hareket, entegrasyon, yeni nesil sensörler, yüksek koordinasyon, müşterek harekat gibi eskiden bugüne gelen ve artık daha çok anlam ifade eden harp kavramlarının incelenerek muharebe sahasına yönelik yeni çözümlerin ortaya konulması gerekmektedir.